PlayStation 5'iniz var, PlayStation 4'ünüz var, Xbox'ınız var, Series X'iniz var, herhangi bir konsolunuz var ve siz bu konsolunda oynadığınız oyunun kaydını bilgisayarınıza bu capture kartıyla almayı mı düşünüyorsunuz? Yani Elgato 4KX ile işte bunu yapmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü ben bu cihazı aldım ve hayatımın en büyük pişmanlıklarından birisini yaşadım diyebilirim. Eğer bu cihazı alıp oyun konsolunuzdan oyun kaydı almak veya canlı yayın yapmak istiyorsanız ve bu kayıt içinde Mac cihazınızı kullanmayı düşünüyorsanız bu videoyu izlemeden kesinlikle bu satın alma kararını vermeyin derim. Bu videoda Elgato 4KX'in macOS ile neden düzgün ve uyumlu bir şekilde çalışmadığını, hangi sorunları çıkardığını ve bu karta para harcamadan önce neleri bilmeniz gerektiğini sizlere aktaracağım. Hatırlarsınız bu cihazın bir de kutu açılışını yapmıştık sizlerle beraber ve o kutu açılışında size bu cihazı enine boyuna test edip sizlere yorumlarımı aktaracağımı söylemiştim. Bu süreç zarfında zaten bayağı tecrübe de edindim ve size hem başlıkta hem de aynı zamanda açıklamada göreceğiniz üzere bu kartla ilgili çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. En azından macOS ile beraber veya herhangi bir Mac cihazla kullandığınız zaman. Videoyu buraya kadar izlediyseniz o zaman beğendiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Hemen fazla vakit kaybetmeden o like butonunu parçalayın, yorumlarınızı yazın ve videoyu herkesle paylaşın arkadaşlar. Bu cihazı almamdaki amaç PlayStation 5'im üzerinden oyun kayıtları almak veya canlı yayınlar yapmak için aracı olarak bu cihazı kullanmaktı. Nitekim zaten şuradan linkini bulabileceğiniz playlistteki The Chronos The New Dawn oyununun kaydının tamamını PlayStation 5 Pro üzerinden Elgato 4KX ile aldım. Evet diyeceksiniz ki kaydını aldıysan ve zaten biz de bunu kanalda izleyebiliyorsak o zaman bir sorun yok gibi değil mi? Chronos The New Dawn oyununun kaydını PlayStation 5 üzerinden bu capture kartla almak için neler yapmadım neler diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bu cihazı aldığımda mantıken macOS'te kullandığınızı düşünürseniz bu cihazın işi sizin aslında oyun kaydınızı olabildiğince hızlı bir şekilde bir aracı bilgisayara almak. Zaten görüntüyü alma işini kendisi halledebiliyor. Dolayısıyla size burada bir aracı bilgisayar lazım. Yani bu bir PC olabilir Windows tabanlı veya bir Mac olabilir. Keza Elgato 4KX ve Elgato'nun diğer capture kartlarının çoğu da macOS ile tam uyumlu olduklarını sitelerinde hem tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde hem de aynı zamanda uyum listesinde açık açık söylüyorlar. Ve Mac tarafında da M1'den M başlayaraktan M2, M3, M4'e kadar hepsiyle uyumlu olduklarını ve minimumda galiba yanlış hatırlamıyorsam 16 GB RAM, belki 8 bile olabilir, burada çok emin değilim. Kısacası elinizdeki herhangi bir M işlemcili Mac cihazla bu kartı kullanaraktan oyun kayıtlarınızı alıp canlı yayın yapabileceğiniz anlamına geliyor. Burada herhangi bir ekstra şart yok. Yani işte Mac Studio kullanacaksın veya M3 Max olacak, M4 Pro olacak işlemcisi, işte 36 GB RAM olacak. Efendime söyleyeyim böyle şartlar da sunmuyor. M1'den başlıyor ve M4'e kadar bana yeter. RAM tarafında bir gereksinim var ki o da bütün Mac kullanıcılarının sağlayabileceği bir gereksinim. Dolayısıyla burada bu kartı aldığım zaman acaba ben Mac'te bir problem yaşar mıyım? Mac'te bir uyumsuzluk olur mu? Elgato bas bas bağıra bağıra zaten sitesinde ben Mac'le de uyumluyum yazıyor. Şartları ve gereksinimleri de gayet düzgün. O zaman ben buna kaydımı alırım diye düşündüm. İşte öyle olmadı arkadaşlar ne yazık ki. Çünkü bu kartla macOS üzerinde, hatta şöyle söyleyeyim, macOS kısıtlamasını kaldıralım buradan. Bu kartla MacBook'unuzla veya Mac'inizle ister Air'iniz olsun, ister Pro'nuz olsun, ister Mac Studio'nuz olsun, ister M4 Max'li en yüksek çekirdekli konfigürasyonu alın. Bu kartla 4K 60 FPS ile herhangi bir oyun konsolundan kayıt almanız ne yazık ki sağlıklı bir şekilde kayıt almanız mümkün değil. Deveye o kadar fazla hendek atlatmanız gerekiyor ki inanın bir noktada artık ben kartı iade mi edeyim, artık bundan kurtulayım mı, ne yapayım ben bu kartla demeye başladım. Ama bir yandan da oyunun kaydını hemen alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde bunu yapabilecek tek cihaz bu. Bu cihazı iade edip yeni cihaz alabilecek sürem de yok. Bir an önce çünkü oyunun ilgisi düşmeden bu kaydı oluşturup YouTube'a vermek istiyorum ben de doğal olarak. Ama ne yazık ki bunu çok zor bir şekilde yapabildim. Günün sonunda bana bu totalde 2 haftaya belki mal oldu bu oyunun kaydını almam. Arkadaşlar bu kart şu an Elgato'nun harici olarak alabileceğiniz, yani USB üzerinden bağlayabileceğiniz en lüks model donanımlı capture kartı. Bu kart HDMI 2.1'i desteklediği için özellikle bu sebepten ötürü aldım. Çünkü bu kart 120 hatta 144 Hz'e kadar 4K çözünürlükte kayıt alabildiğini söylüyor. Windows platformunda bunu HDR'la da yapabildiğini ama macOS'te de sadece HDR'ın desteklemediğini söylüyor. Hatta bunu şöyle genişletirsek, piyasada alabileceğiniz harici capture kartlarının hiçbirisi macOS üzerinde HDR ile kayıt yapamıyor. Bu çünkü macOS'in kendi yazılımsal kısıtlamalarından veya teknik gereksinimlerden dolayı oluşan bir durum. Yani burada alacağınız donanımın bir suçu yok. Ben zaten HDR kayıt almak istemiyorum. Bunda bir sıkıntı yoktu benim için. Ama 4K 60 Hz gayet düzgün bir şekilde alırım diye düşündüm. Çünkü bu 120 Hz hatta 144 Hz desteklediğini iddia ediyor. Ve burada da gene bunu hem macOS'te hem de Windows'ta yapabildiğini söylüyor.
Tamam o zaman yapabilirim diye düşündüm değil mi? 4K 60 aslında bu kartın yapabildiğinin altında olan bir şey. Hatta bu kartın bir önceki modeli olan 4K S ve 4K S Plus'la bile yapabileceğiniz bir şey. O zaman ben bu kartı niye aldım mantıken, değil mi? Eğer bunu bile yapamayacaksa. İşte arkadaşlar burada durum şöyle başlıyor. Eğer bu kartı alıp Windows üzerinde işte Nvidia ekran kartınızın da gücünü kullanaraktan işte encoding tarafında kayıt alırken hiçbir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ben kendimi Windows makineyle test etmedim, elimde bir Windows makine olmadığı için. Ama araştırmalarım ve emin olun günlerce ve haftalarca araştırdım bunu neredeyse. Windows makinede kullanan hiçbirisi benim sorunlarımı yaşamıyor. Herkes OBS'ine bağlayıp veya Elgato'nun kendi Capture yazılımı olan Elgato Studio ile bu donanımı birleştirip hızlıca kaydını almaya başlıyor. 4K 60 Hz'de alıyor, 4K 60 Hz HDR'la da alıyor, 120 Hz'de alıyor eğer isterse. Kimse kayıt alırken bir sıkıntı yaşamıyor. Ama gel gelelim ki bunun aynısını, yani aynı OBS yazılımını Mac'e kurup bu kartla beraber oyun kaydı almaya başladığınız zaman donarak görüntü kaydı aldığınızı farkına varıyorsunuz. Peki nasıl? Bir yandan size aldığım ekran görüntülerini ve videoları da OBS görüntülerini paylaşacağım. Arkadaşlar normalde siz ekran kaydınızı nasıl almak istersiniz? Tabii çok fazla yer kaplamamasını ve mümkün mertebede iyi bir kalite vermesini istersiniz. Ki bunu YouTube'a yükleyecekseniz zaten olabildiğince yüksek bitrate ile kaydını alayım ama çok da yer kaplamasın. YouTube zaten bunu bir kere daha sıkıştıracak yüklerken. Veya ben bunu işte saklayacağım, kendim arşive atacağım. O yüzden olabildiğince yüksek kalitede ama çok da yer kaplamadan kaydedin isterseniz. Genellikle OBS'de zaten bunu yapacağınız zaman seçmek istediğiniz kodek birleşimi ya H264 olur veya H265 olur. Burada da İstediğiniz bitrate ayarlarını ses ve video tarafında ayarlayaraktan hemen işte parametrelerinizi seçersiniz ve kaydınızı almaya başlarsınız. Lakin benim durumumda H264 veya H265 ile kayıt almaya başladığım zaman bitrate'i ne verirsem vereyim, istersem 4 megabit ile 5 megabit gibi böyle hani rezil bitrate'lerle bile almaya kalksam görüntü kaydı almaya başladıktan 1-2 saniye sonra donmaya başlıyor. Ve bu sürekli bu şekilde devam ediyor. OBS'e zaten ben çok fazla doldum artık kayıt alamıyorum diye aşağıda hata vermeye başlıyor kendisi. Anlıyorsunuz ki OBS de zaten sorunun farkında. Durduruyorum kaydı, izliyorum, bakıyorum kayıt donmuş bir şekilde. Yani görüntü sanki düzgünmüş gibi kayıt alırken OBS ekranda gayet akıcı gözüküyor arkadaşlar. Alınan kayıt dosyasını açtığınız zaman anlıyorsunuz ki bütün görüntü donmuş bir şekilde ilerliyor. Canlı görüntüde bir sıkıntı yok. Peki o zaman dedim ki Elgato Studio diye Elgato'nun kendi kayıt yazılımı var. Belki OBS ile aralarında Mac platformunda olan bir, yani sadece Mac platformunda ortaya çıkacak bir uyumsuzluk söz konusudur. O yüzden kendi yazılımıyla alayım dedim. Fakat kendi yazılımda da durum çok da iç açıcı değil. Evet alabiliyordunuz. OBS'e göre çok çok daha iyi gözüküyordu. Ama yine istenilen gibi değildi. Nasıl arkadaşlar? 4K 60 FPS ile kayıt alabiliyor Elgato Studio yazılımı maksimum gördüğüm kadarıyla. 120 Hz'i denemedim. 4K 60'a ayarladığınız zaman ve HDR da kapalıyken, yani aynı olması gerektiği gibi macOS'te aldığım kayıtlar ilk başta gayet gözüme düzgün geldi. Ya dedim aslında güzel de alıyormuş ama böyle bir görüntüde, bir akıcılıkta bir böyle sanki tekleme var. Sanki kare atlıyormuş gibi geliyor bana sürekli. Ya diyorum ben abartıyorum herhalde. Böyle almaya devam ettim. Hatta sevindim de bir yandan. Bir an önce Kronos New Dawn'un kaydını almak istiyorum. YouTube atmak istiyorum. Dedim bu şekilde kayıtları alayım bari. Sonra işte hatta birkaç partı ya da birinci ve ikinci partı zannedersem Elgato Studio ile kayıt aldım tamamen. Çünkü en stabil o şekilde alabiliyordum. 60 FPS gibi gözüküyordu. Sonra kendim daha sonra izlerken, bakarken fark ettim ki kaydettiğim dosyaya baktığım zaman bir player üzerinden 4K'da kaydediyor evet ama FPS 60'ta sabit durmuyor. 55 veya 56 FPS gibi bir FPS'i kendine seçiyor. Burada kayıt alıyor arkadaşlar. 60 FPS'e düz tamamlayamadığı için ve orada bir kare atlaması olduğu için görüntüde tekleme, anlık donmalar oluyor. Yani sanki ekranınızda VSync özelliği aktifmiş ama ekran kartınız o frame'leri üretemiyormuş gibi. Yani ekranın frame ile ekran kartının ürettiği frame'ler birbirleriyle örtüşmediği zaman ortaya çıkan yırtılma efektinin videodaki karşılığı ortaya çıkıyor bir nevi. Çünkü 56 FPS veya 57 FPS diye bir standart FPS değeri yok. Bugün günümüzde kullandığımız televizyonlarımız ve laptoplarımızın hepsinde 60 Hz yani 60 FPS stabil gözükecek bir yapı var. Bunun altında bir FPS'te görüntü izlediğiniz zaman, tabi bu her FPS değeri için geçerli değil. Mesela 30 FPS'te kaydolsanız bu atlamaları görmezsiniz. Sadece 60 FPS olmadığı için görüntü daha az pürüzsüz ve akıcı gözükür 30 FPS'te ama kare atlaması olmaz arkadaşlar. Kare atlaması çok farklı bir şey. Çünkü 30 standart bir FPS, 60 da standart bir FPS. Arada bir yerde kaldığınız zaman kare atlaması meydana geliyor ve ortaya çok da hoş bir görüntü çıkmıyor. Nitekim ben bu videoları artık YouTube'a yüklediğim için
ve daha iyi bir opsiyonla kayıt alma imkanım da olmadığı için bu haliyle devam etmeye karar verdim. Görüntü çünkü izlenemez durumda değil. Zaten playlistten kendiniz de oyun kayıtlarına bakıp görebilirsiniz. Özellikle ilk ve ikinci partta kare atlamaların olduğu yerlere çok dikkat ettiğiniz zaman fark edebiliyorsunuz. İlk bakışta göze kesinlikle çarpmıyor. Çünkü çok bir iki kare atlıyor ve donma gibi değil. Arada kare kaybı olduğunu hissediyorsunuz ve görüntü çok böyle ırgalamıyor sizi. Dikkat ettiğinizde anlıyorsunuz. Çünkü her sahnede var. Sürekli adam kaydı mütemadiyen 56 veya 57 FPS ile yapmış. Peki çözüm olarak arada başka hiçbir şey aramadım mı? Denedim arkadaşlar. OBS'te bir kısmi çözüm buldum. Nitekim kayıtların bir kısmını da bu şekilde aldım. Onları da gene playlistteki videoları izlerken görebileceksiniz. Bazı yerlerde bu kare atlamaları yok. Gayet güzel, düzgün 60 FPS ile alabiliyorum. Onları aslında OBS ile aldım. Fakat nasıl aldım arkadaşlar biliyor musunuz? OBS'te H264 veya 265 ile kayıt alamadığım için ProRes kodeğini kullanmayı denedim ve ProRes kodekle kaydedebildiğimin farkına vardım. ProRes Proxy kodeğini seçtim. Ve dedim ki ya en azından kayıt alabiliyorum. Bir şekilde bununla kayıt alayım. Ama ProRes kodeği isterseniz en düşük kalite olan ProRes Proxy'yi seçseniz bile o kadar fazla kayıtlar yer kaplıyor ki 1 saatlik oyun kaydı neredeyse 200-250 GB hatta yerine göre 300 GB'a yakın yer kaplayabiliyordu. Ve ben belki 11-12 saat kayıt alacağım. Elimde bunu saklayabileceğim bir disk alanı yok ve ben bunları daha aynı zamanda Final Cut'a içeri alıp düzenleme yapacağım oyun kayıtlarında. Yani bunlarla bir de editleme yapıp sonra export edeceğim bunları. Dolayısıyla bu çok efektif bir yöntem değildi. Ama elimdeki bütün diskleri kullanaraktan alabildiğim kadar kaydı ProRes Proxy ile en azından OBS üzerinden stabil 60 FPS ile almayı tercih ettim ve oyun kayıtlarımın bazıları 60 FPS ile ProRes Proxy ile OBS'te alındığı için bu bahsettiğim frame atlama, kare atlama olayını onlarda görmeyeceksiniz. Peki o zaman OBS ile niye devam etmedin? Yeri bir şekilde çözebilirdim aslında. Yani kaydımı alıp ilk kaydı bitirdim işte 3-4 saatlik. Onu sonra editledim. Final Cut'tan çıktı aldım. Sonra o yaptığım ham kaydı sildim. Yeni kayıt almaya başladım gibi de bu şekilde de gidebilirdim. Burada da şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Yer problemini her ne kadar çözebilecek olsam da ProRes Proxy ile OBS üzerinden 1 saati aşan 2-3 saatlik kayıtlar aldığım zaman kayıtların belli yerlerde benim fark etmediğim anlarda tamamen donduğunu farkına vardım. Yani kare atlama değil direkt görüntü donuyor arkadaşlar. Burada muhtemelen benim kullandığım MacBook Air cihazın aktif bir soğutması olmadığı için işlemcinin ısınmasından dolayı hızını düşürmesinden kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü bu ancak 1,5-2 saatten sonra meydana gelen bir durum oldu. Yani 1,5-2 saate kadar hiçbir kayıtta sıkıntı yok. Sonra birden ara ara donup böyle birkaç saniye veya belki birkaç dakika donup sonra tekrar kaydı devam ettiriyordu mesela. Farklı external diskler denedim. MacBook'un kendi içerisindeki SSD'ye, internal SSD'ye kayıt aldım. Durum hiçbir şekilde değişmedi arkadaşlar. Ben hatta bunun yüzünden bazı oynadığım yerleri tekrar baştan oynayıp Elgato Studio ile kayıt aldım arkadaşlar. Yani beni bu kadar uğraştırdı Chronos The New Dawn'ın gameplay'inin kaydını almak bu kartla. İkinci durumda yani OBS ProRes Proxy kodeyi kullanmayı bazı oyun bölümlerinde kullandım. İşte donmaları fark ettiğim yerlerde onları düzeltmek için Elgato Studio ile tekrar kayıt aldım ve bunları birleştirdim. Yani günün sonunda oradaki videoyu al, buradaki 1 saatlik kısmı al, oradaki 40 dakikayı al derken böyle oynayıp sadece tekrar ettiğim yerleri kesip atacağım bir montaj süreci tamamen birkaç farklı aynı sahneyi oynadığım video dosyasından uygun sahneleri birleştirip bir araya getirmeye dönüştü. Yani aslında çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldım. Ve günün sonunda şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Ben ProRes Proxy ile veya herhangi bir ProRes kodek tipiyle donma olmadan kayıt alabiliyor olsam bile saatlerce, yani bu cihaz Mac Studio ya da MacBook Pro olsaydı da yine sürdürülebilir bir yöntem değil. Çünkü diyorum ya size 1 saatlik kayıt en düşük ProRes kodek seçeneğinde yaklaşık 250 GB yer kaplıyor. Yani bunu ben hiçbir ortama kaydedemem. Buna disk yetiştiremem. Bu uzun vadede benim en azından bütçem dahilinde yapabileceğim bir çözüm değil. Dolayısıyla ben eninde sonunda bir şekilde H265 veya H264 ile bu kayıtları alabiliyor olmam lazım. Her kayıt alan insanoğlu gibi Windows makineler üzerinde. Benim sorunum Elgato'nun bu cihazı Mac ile tamamen uyumlu olarak lanse edip sözünü yerine getirmemesi aslına baktığınız zaman. Dolayısıyla OBS ile de uzun vadede ProRes Proxy ile bu kayıt alma işine devam etmem mümkün olmayacaktı arkadaşlar. Elgato Studio ile almak durumunda kaldım. Her ne kadar 55-56 FPS ile alsa da en azından alıyordu ve tamamen donma olmuyordu görüntüde. ProRes Proxy'de almaya çalıştığım gibi. Dolayısıyla burada aslında benim bu cihazı eleştirmemin sebebi bu cihaz kendini 4K 120 Hz 144 Hz'de HDR'la veya HDR'sız hem Windows'ta hem de Mac'te düzgün çalışabildiğini iddia eden ve bu şekilde lanse eden bir cihaz. Ama ben daha bu cihazın limitlerini tam zorlamadığım bir seviyedeyken yani 4K 60 ile kaydalırken bunu yine kendi sistem gereksinimlerinde ve uyumluluk listesinde bildirdiği bir Mac konfigürasyonuyla yapamaz duruma geldim. Bakın benim Mac cihazım M3 işlemci kullanan görece güncel sayılacak bir model.
Tamam, throttling yapabilir. Isındığı zaman hızını düşürüyor olabilir ama bu sadece H264 ve H265 kayıt almak için fazla bile bir cihaz. Yani ben bunu M1 model Mac ile bile yapabiliyor olmam lazım. Yani dolayısıyla buradaki olay Mac'in donanımının yetmemesi değil. Burada Elgato Studio'nun veya belki de Elgato ile beraber aynı zamanda yani Elgato Studio'nun H264 code'inin implementasyonunu macOS üzerine düzgün yapamamasından kaynaklı bir durum olabilir. macOS tarafında eğer H264, H265 kayıt alacağınız zaman genellikle Video Toolbox encoder'ını kullanıyorsunuz arkadaşlar. macOS üzerinde ekran kaydı almaya çalıştığınız her yazılım günün sonunda donanım hızlandırması olduğu için Video Toolbox encoder'ını kullanarak bu kaydı yapıyor. Elgato Studio H264 kullanarak kayıt oluyor. Zaten ben OBS'te de H264 ile kayıt almaya çalışırken sorun yaşıyorum. Hatta hiç kayıt alamıyorum. Orada direkt donuyor. Aslında yani 56-57 FPS alma bile yok. Direkt donuyor kayıt zaten. Elgato Studio da bunu yapmaya çalışıyor. İşte burada ortak bir durum olabilir. Aslında bunu gene günün sonunda macOS'teki Video Toolbox'ın implementasyonundan veya Elgato Studio'nun bunu kullanış şeklinden kaynaklı bir durumda olabilir. Yani burada işin ucu Apple'la beraber bu işi çözmeye doğru da gidebilir. Ama bu kart yeni çıkan bir kart değil arkadaşlar, hatırlatırım. Bu kart yaklaşık 1,5 senedir yanlış hatırlamıyorsam piyasada ve ilk çıktığı günden beri MacBook yani Mac ekosistemini destekliyor şekilde çıkmış bir kart. Yani bu sorun şimdiye kadar hallolmadıysa bu cihaz zaten defolu. Yani kısacası kutudan çıktığı anda bana bozuk bir mal satmış oluyor aslında Elgato baktığınız zaman bir Mac kullanıcısına. Dolayısıyla burada yine ben Elgato'ya suçu buluyorum. Suç günün sonunda macOS tarafından, macOS'in ekosisteminde ve buradaki implementasyonla ilgili ve Apple'la beraber çözülmesi gereken bir iş olsa da Elgato bunu o zaman Mac'le beraber çalışabilir şekilde lanse etmemesi lazım. Eleştirilerimi daha da detaylandırabilir, videoyu uzatabilirim arkadaşlar ama günün sonunda sizin burada bilmeniz gereken eğer Elgato 4KX bir capture card alacaksanız ve kayıtlarınızı Mac ekosistemi kullanarak alacaksanız burada bunu yapmamanız gerektiğini size anlatıyorum ben. Eğer Windows ekosistemindeyseniz ve Elgato'nun Capture ürünlerini almayı düşünüyorsanız ve bu ürün Elgato 4KX olacaksa burada size serbestsiniz diyebilirim. Çünkü Elgato 4KX'in ve herhangi bir Elgato kayıt cihazının Windows ekosisteminde problem çıkardığı hiçbir case'e rastlamadım. Tersine gözlemlediğim zaman Windows ekosisteminde böyle bildirilen durumlar var mı diye araştırdığım zaman herhangi bir sorun bulamadım arkadaşlar. Dolayısıyla eğer Windows ekosistemindeyseniz bu dediklerim geçerli değil. Ama Mac ekosisteminde bu işi yapmayı düşünüyorsanız şimdilik en azından bu sorunlar düzeltilene kadar bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ben Elgato'nun yurt dışı tarafına bir case açtım ve süreci oraya aktardım. Şu an süreç daha hala devam ediyor ama şöyle söyleyeyim. Benden canlı kayıt alıp kendilerini iletmemi istediler. Hem kayıt dosyalarını, oluşturduğum capture dosyalarını hem de kaydı alırken konfigürasyonumu göstermek için kamerayla kaydedip bunları kendilerine ilettim. Ve ilk başta normal standart onu kapat, şunu aç, bunu yap gibi durumlardan yavaş yavaş iş ciddileşti ve bir üst ekibe konu aktarıldı. Orada da belli bir süre durduktan sonra en son şu an artık olay geliştiricilere gitmiş durumda. Yani Elgato Studio'nun tabi burada donanımsal bir durum olduğunu düşünmüyorum ben de onlarda. Yani bu kart kaydı alıyor. Yani aslında bu kartın iletmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Burada problem Elgato Studio tarafında ve dolayısıyla OBS ile de aldığınız zaman benzer problemler olduğu için Mac ekosistemiyle ilgili entegrasyonda ve uyumlulukta bir sıkıntı var. Dolayısıyla burada eğer Mac ekosisteminde oyun kaydı almayı düşünüyorsanız oyun konsolunuzdan Elgato'nun herhangi bir ürününe şimdilik yatırım yapmamanızı tavsiye ediyorum. Burada Elgato Studio şunu ortaya çıkarıyor. Elgato'nun kendi yazılımıyla bile ben kayıt alamıyorum. Yani içerisinde üçüncü parti bir yazılım yok. Direkt Elgato'nun kendi geliştirdiği kayıt yazılımıyla ben düzgün kayıt alamadığım için burada sorumluluk ve yükümlülük Elgato tarafında kalıyor. Ne zaman ki Elgato Studio ile 60 Hz veya 60 karede hiçbir sıkıntı olmadan kayıt alabilirim. O zaman OBS tarafı ile ilgili sorunu kendim araştırabilirim. Günün sonunda Elgato da bunu macOS'te yapabildiğini iddia ettiği için en azından kendi yazılımında yani Elgato Studio'da 4K 60 hatta ilerleyen zamanlarda 120 veya 144 Hz kayıt da alabiliyor olması lazım. Ama benim şu anki isteğim sadece 4K 60 alabilmesi. Çünkü ben oyun kayıtlarımı olabilecek en yüksek çözünürlük ve FPS ile alıp YouTube'a bu şekilde aktarmak istiyorum. Sonuçta bunlar gameplay videoları. Gameplay'i açıp izleyen insan en yüksek kaliteyi almayı bekler. Ben şahsen kendi adıma izleyici olsam bunu beklerim. Elgato ile ilgili gelişmeler oldukça ben size en son konunun nereye geldiğini bir kısa video ile tekrar aktarmayı düşünüyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu bahsettiğim durumların hiçbirisi eğer çözünürlüğü 2K'ya düşürsem meydana gelmiyor arkadaşlar. İşte burada yine bir aslında Elgato'nun dikkat etmesi gereken bir nokta daha var. Eğer çözünürlüğü 2K'ya alıp gene FPS'i 60'ta bırakırsam hem OBS'te ProRes olmadan H264 ve 265 ile hem de Elgato Studio'da zaten H264 ile 60 kareyi
hiçbir problem olmadan kayıt altına alabiliyorum arkadaşlar. Yani burada sorun 4K 60'a çıkınca meydana geliyor. 4K 60'ı da halledebilmesi gerekirken bu donanımın rahatlıkla bir şekilde aradaki iş düzeninde meydana gelen entegrasyon veya yazılımsal problemlerden ötürü bu kaydı alamıyor ve OBS hiç alamıyor. Direkt donuyor. Elgato'nun kendi yazılımında 60 FPS yerine 55-56 gibi saçma sapan bir FPS değerinde kaydı alıyor ve kare atlama gözüküyor kaydında. Dolayısıyla şimdilik sorunumu bir arkadan dolanma yöntemi olaraktan geçici bir çözüm olarak 2K 60 FPS ile kaydederek halletmiş bulundum arkadaşlar. Kısacası toparlamamız gerekirse Mac ekosisteminde bir capture kart alaraktan oyun kaydı almak veya canlı yayın yapmak istiyorsanız alacağınız ürünü çok iyi araştırın. macOS ile uyumluluğuna çok dikkat edin. Eğer donanımsal olarak bir sorun yoksa kullanacağınız Capture yazılımını çok iyi seçin arkadaşlar. Çünkü belli ki OBS'te 4K 60 FPS'te ben uzun süre daha kayıt alamayacağım. Belki başka bir alternatif araştıracağım. Belki OBS'in dışında ücretli olan alternatiflere bakacağım. Orada sorun meydana gelmezse o şekilde çözülecek belki olay. Ama burada günün sonunda macOS ekosistemi içerisinde bu işin böyle tak çalıştır şeklinde olmadığını size aktarmaya çalıştım. Videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Umarım video aydınlatıcı ve bilgilendirici olmuştur ve size Capture Card alma kararınızda etkileyici bir faktör meydana getirmiştir. Hele hele özellikle macOS kullanıyorsanız benim gibi. Videomu beğenmeyi, altına yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.